Sis, Adva tepelerinin üzerine ağır ağır çöküyor. Bir İtalyan askeri elindeki haritaya bakıyor, kağıttaki çizgiler, önündeki dağlarla uyuşmuyor. Karanlığın içinden, binlerce sesin uğultusu yükseliyor. Birazdan bu topraklarda, Avrupa'nın en güçlü ordularından biri sarsılacak. Ama bu yenilginin tohumları, savaş meydanından çok önce, bir imzanın altında atılmıştı. 1889'da imzalanan Uçyale Antlaşması, iki dilde iki ayrı anlam taşıyordu. Amharikçe metinde Etiyopya bağımsızdı, İtalyanca metinde ise ülke, İtalya'nın himayesi altındaydı. İmparator II. Menelik bu farkı öğrenince antlaşmayı tanınmadığını ilan etti. Roma için bu kabul edilemez bir hakaretti, Addis Ababa için bağımsızlığın bedeliydi. Menelik, ülkenin dört bir yanına haberciler gönderdi. Tigray'dan Şua'ya, Oromo topraklarından Harar'a, 100.000'den fazla savaşçı imparatorun çağrısına uydu. Bu ordu, Afrika'da o döneme kadar görülmemiş şekilde silahlanmıştı. Fransa ve Rusya'dan gizlice satın alınan modern tüfekler, Etiyopya saflarına dağıtılmıştı. İmparatoriçe Taytu Betul sadece sarayda kalmadı. Mekele Kalesi'ndeki İtalyan garnizonunun su kaynağını kesme kararını bizzat o verdi ve kaleyi teslime zorladı. Roma'da Başbakan Francesco Crispi hızlı bir zafer istiyordu, halkının desteği erimeye başlamıştı. General Oreste Baratieri'ye gönderilen emir açıktı, ya savaş, ya görevden alınma. Ama Baratieri'nin elindeki haritalar, bölgeyi hiç görmemiş kişilerce çizilmişti. Kimse bunun, birazdan bütün planı nasıl paramparça edeceğini fark etmemişti. 28 Şubat gecesi, 3 İtalyan kolu karanlıkta yürüyüşe geçti. Dağlık arazide, haritada bile doğru gösterilmeyen vadiler onları bekliyordu. General Matteo Albertone'nin kolu yanlış bir tepeyi hedef aldı ve diğer kollardan koptu. Şafak sökerken 3 kol da birbirinden habersiz, yapayalnız kalmıştı. Gün ağarınca İtalyanların karşısında beklenmedik bir manzara vardı, 100.000'i aşan bir ordu, tepeleri baştan başa sarmıştı. Sayı karşısında cesaret bile yetersiz kalacaktı. Albertone'nin kolu ilk hedef oldu, saatler içinde çevrildi ve dağıtıldı. General kendisi esir alındı. General Vittorio da Bormida'nın kolu yardıma koşarken bir vadiye çekildi, bu bir tuzaktı. Etiyopyalı savaşçılar, vadinin her iki yamacından üzerlerine çöktü, da Bormida bir daha görülmedi. Arimondi ve Ellena'nın kolları da direnmeye çalıştı, ama çevrelenmişlerdi. Baratieri öğleden önce elindeki tek kararı verdi, geri çekilme emri. Savaş alanında yaklaşık 7.000 İtalyan ve sömürge askeri hayatını kaybetti. Binlercesi esir alındı, bu, Avrupa'nın Afrika'da o güne dek aldığı en ağır tek yenilgiydi. Ekim 1896'da imzalanan Addis Ababa Antlaşması'yla İtalya, Etiyopya'nın bağımsızlığını resmen tanıdı. Roma'da Crispi hükümeti, bu yenilginin ağırlığı altında düştü. Etiyopya, Liberya dışında sömürgeleştirilmemiş tek Afrika ülkesi olarak tarihe geçti, bu zaferin mirası hala ayakta. Sizce Adya'da asıl yenilen bir ordu muydu, yoksa bir çağın kibri mi?